Merhabalar. Koçların Mekanında Yonca ile Yolculuk programına hoş geldiniz. Bugün sevgili arkadaşım Aylin Güner Tengin'le beraberiz. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Herkese merhaba. Bugün Aylin bize Access Bars hakkında bilgiler aktarmak istiyor. Bu konuda ben de çok az bilgi sahibiyim. Aylin'den çok güzel şeyler öğreneceğimize eminim. Aylin'cim söz sende. Önce kendini tanıt, sonra bize Access Bars'tan bahset lütfen. Aylin Güler Tengil, doğma büyüme İstanbullu, hatta üniversitede bile İstanbul'da okumuş. O yüzden yaşamak için başka hiçbir şehre gidememiş bir kişi. Yaklaşık 50'ye merdiven dayadım diyebileceğim yaşlardayım artık. Ve Yaştan bahsetme. Hanımların yaşları söylenmez. değil mi? Söylenmiyor. O yüzden söylemedim. Belirsiz zaten. Belirsiz bırakıyorum o konuyu. Ve onun dışında ne yapıyorum? Bir tane oğlum var, evliyim, bir tane köpeğim var. Hatta belki yayın sırasında buraya gelip kendini havlayarak bile belli edebilir. Hiç belli olmaz onun sağ solu çünkü. İstanbul'da yaşıyorum dediğim gibi ve uzun yıllar beyaz yakalıydım. Hepimizin olduğu gibi. Sonrasında beni rüzgar attı 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 ve bambaşka bir yere getirdi. Hep böyle hayatımda aslında bir şeyleri oldurma tarafındayken şimdi akışa bırakma tarafına geçmiş durumdayım ve bu benim için çok farklı ve muazzam bir değişim. Çünkü devamlı mantığıyla hareket eden bir insan olmaktan çıkıp sezgilerine daha fazla güvenen ve enerjiyi takip eden ve aslında bedenini dinleyen, bedeniyle daha fazla iletişime geçen bir yapıya büründüm diyebilirim. 4 yıldır Access Bars'la ilgileniyorum. Hiçbir şey tesadüfen olmuyor hayatınızda. Gerçekten benim Access Bars'la tanışmam da bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine olmuştu. Sonrasında ben bu işe balıklama atlamadım tabii ki. Çünkü mantığım her zaman için ön planda olduğu için. İlk başta böyle birkaç seans yaptım. Daha doğrusu aldım. Tabii. Sonrasında bu değişimleri ben değil eşim fark etti. Dedi ki Aylin dedi farkında mısın ne kadar bir olay vardı böyle gündemimde beni zorlayan, daha doğrusu benim zorunlu olarak istediğim yola sokmaya çalıştığım bir olayı yaşıyordum. Dedi ki hiç sinirlenmiyorsun gayet sakin sakin halletmeye çalışıyorsun falan. Aa dedim süper bak ben bunun hiç farkında değildim. Bakış Çünkü açın ben değişmiş. evet evet Hmm. çünkü ben genelde çok çabuk parlayan birisiydim. Ve şimdi böyle gerçekten parlamam gereken bir olayı yaşarken normal bir şekilde hatta gülerek hala karşımdaki insanla konuşabileceğimi eşim bana farkına vardırdı. Teşekkür ediyorum ona da. Dedim ki okey bu tamamıyla hayatıma giren bambaşka bir şey olmadığı için Access Bars dışında. Dedim ki bu onlar sayesinde oldu. Ve onu gördükten sonra tamam dedim. Eğer bu bende böyle bir değişime yol açtıysa daha da ilerlersem kim bilir neler olur hayatımda diyerek Access Bars'a yöneldim. İşte eğitim aldım. Sonra eğitmen oldum. Şimdi eğitimler veriyorum, seanslar yapıyorum. Farklı bir dünya. Aslında hepimizin olsa ne kadar güzel olur diyeceğimiz bir dünya burası. Çünkü kendi realitenizi yaratmaya imkan sağlıyor diyebilirim. Çünkü çok fazla başkalarının dayatması üzerine yaşadığımız bir dünya var etrafımızda. Değişkenlerini çok fazla etkileyemediğini düşündüğümüz diyorum çünkü aslında her şey tamamıyla ve tamamıyla bakış açımızdan ibaret. Her şeyi istediğimiz şekilde değiştirip şekillendirebileceğimizin farkına varabildiğimiz bir dünya Access Bars. Access Bars'ı hiç bilmeyenler için nedir bir genel olarak bizim kafamızda canlandırmamız adına bir şeyler anlatır mısın? Hani sonuçları çok kıymetli ama ne yapıyorsun? Access Bars nedir? Yani e, zannediyorum belirli bir şifalanma gibi, bir yönelme gibi ne oluyor da oluyor bunlar? Nedir Access Bars? Nasıl ifade edeyim bilemedim açıkçası. Tamam, okey. Şimdi Access Bars Hiç şöyle bir şey. bilmeyenlere biraz bahsedersen. 1900 1990 yılında Amerika'da ortaya çıkan bir yöntem, felsefe, öğreti, artık modalite ne derseniz o. Hiç fark etmiyor. Hiçbir şekilde bir dayatması olmayan bir sistem. Yani hani bir takım öğretilerde hep bu vardır işte bunu böyle yapacaksın, böyle yapmalısın, böyle yaptığın zaman olur gibi zorlayıcı ve
o yola sokmaya amaçlayan şeyler vardı. Mesela Access Bars'ın en sevdiğim tarafı tamamıyla ve tamamıyla sen şekillendiriyorsun kendi hayatında. Hı hı. Hani herhangi bir konuyla ilgili böyle ikilemde mi kaldın? Bak hangisi sana daha hafif geliyor? Hafif gelen diye bir kavram var. Hafif gelmekle ilgili. Heh. Bu tamamıyla enerjiyle olan bir şey. Access Bars'a döneyim. Ben çünkü çok çabuk konuyu dağıtabilirim. Daldan dala atlamayı çok seven bir beş insanıyım çünkü. Hemen Access Bars'a dönüyorum. Tamam. 1990 yılında Amerika'da ortaya çıkan ve şu an tüm dünya üzerinde 176 ülkede bir fiil uygulanan, eğitimi verilen, seansları yapılan bir sistem. Hı hı. Ve ben de bir yaşam koçuyum. Ancak e, yaşam koçu olmanın dışında aynı zamanda numeroloji ile ilgileniyorum. Sarkaçla ilgileniyorum. Fakat bunların içinde kendimi en fazla, kendimi gerçek Aylin hissettiğim yer burası. Burada Hı çok yakınım, burada çok doğalım, burada çok daha özgür ve istediğim tarafa yönelebilecek gibi hissettiğim için. Burası tamamıyla açık alan, atış serbest olan bir alan. Hiçbir şekilde sınırlaması yok, koşullandırması yok. Böyle bambaşka bir alan. Ve nasıl yapılıyor? Hemen ona geliyorum. hı. Hı Şimdi normal hayatımızda bizi biz yaptığını düşündüğümüz hı. neler bunlar? Bakış açılarımız, yargılarımız, verdiğimiz kararlar, etrafımızdan satın aldığımız düşünce kalıpları, bize zorla kafamıza yerleştirilen düşünce kalıpları, atalardan gelen, bize miras kalan neler varsa bunların hepsi aslında bu sisteme göre beynimizde belirli noktalarda depolanıyor. 32 adet nokta ve bunların adı bars diye geçiyor sistemde. Ve buralarda depolanıyor. Sadece bu yaşam içinde değil, geçmiş olduğumuz yaşamlarda da depolanarak bugüne kadar geliyor. Ve biz Access Bars seanslarıyla, ki bu seanslar yüz yüze yapılıyor, kesinlikle ve kesinlikle online seanslar yapılmıyor. Birebir dokunularak yapılan bir seans. Hı Başımızdaki bu 32 noktaya hafifçe dokunarak hı. Hı. orada birikmiş olan manyetik yükün açığa çıkmasını sağlıyoruz. Bu Blokajları olurken, kaldırıyorsun yani bir anlamda. evet, Hı evet. Bu olurken bunu böyle bilgisayarın delete tuşuna basmak gibi de düşünebilirsiniz. hı. Hı. Oradaki o yükler, hafifler açığa çıkarken aslında orada bulunan o kodlamalarımız, blokajlarımız ne varsa onlar da böyle hafif hafif çözülmeye başlıyor. Tabii ki bu arada şunu söylemem gerekiyor. Bu tarz çalışmalarda en önemli şey kişi. Bir kişiye bar seansı yaptığımda gerçekten orada inanarak ve değişime açık bir şekilde geldiyse ondaki etkisi çok çok daha fazla olurken ya buraya da geldim de şimdi ne yapacak ki bu kadın deyip gelirse eğer bir kişi etkisi o kadar kuvvetli olmuyor. Çünkü zaten ona inanmadan orada. Çünkü o sırada kendine bir kanıt arıyor. Şüpheyle geliyor ve kesinlikle inanmıyor. İşte o zaman aslında orada enerji çalışmıyor. Zaten Çünkü burada blokajlarla geliyor galiba, değil mi? tabii Blokajla tabii. gelince blokajı çözmek mümkün olmuyor. Evet, İnanç duvarları kalıpları. yukarıda geliyor. Yani o duvarlar çekilmiş durumdayken, savaşa hazırken, gardını almışken hiçbir şekilde ona zaten istediğin kadar ulaşamazsın. Tabii ki faydası olmaz mı? Olur ama inanarak gelen bir kişiye faydası 10 birimken o şekilde hani savaşa hazır ve gardını almış, zırhını giyinmiş bir şekilde gelen bir kişiye onun etkisi belki de 3 birim olabilir sadece. Hı hı. Her şey inanmakla oluyor aslında biraz. Yani neye inanıyorsan çünkü onu yaratıyorsun ve onu yaşıyorsun. Ee, Mesela bunu ben biraz önce kullandım başka bir canlı yayınımda. Bilinçaltında ne varsa, yani o benim açığa çıkarmaya çalıştığım Hı hı. alanlarda neler varsa onlar senin düşüncelerin oluyor ve düşüncelerin o olduğu için aslında sen onu yaratmaya başlıyorsun. Herhangi bir konuda işleyiş aynı bir şekilde. Ve düşüncen olduğu için devamlı onu yaratıyorsun ve bu sefer bir kısır döngüye giriyor. Sonra diyorsun ki bak böyle düşünüyordum zaten oldu. Hani bir ispatı da var aslında ortada. Öyle olunca da oradaki kısır döngüden çıkış olmuyor. Yani konfor alanımızda kalıyoruz açıkçası. Hı hı. Konfor alanının dışına çıkmak olarak düşünebiliriz aslında Access Bars'ı. Yeni bir şey deneyimlemek, oraya bakmak, o alanda ne var? Belki orada da çok rahat edeceksin.
hiç deneyimlemediğin için bilemediğin bir alan aslında orası. Koçlukta da hep kullanıyoruz bunları. Access Bars da koçlukla çok örtüşen bir sistem anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Evet, evet, evet. Gerçekten. Koçlukta daha fazla konuşarak ve bir şeylerin farkına, o sorularla farkına vardırıyorsun karşı tarafı. Evet, güçlü Burada ise, sorularla. evet, Hı. burada ise o soruları kişi kendi kendine soruyor. Ve farkındalık her zaman bir cümleyle gelmeyebilir. Yani çünkü koçlukta genelde bir soru sorarsın, karşındaki düşünür ve der ki ha evet bak, aha moment olur. Evet. Burada böyle bir durum aslında kişinin kendisiyle yaşadığı bir şekilde ortaya çıkar. Yani ben bunu niye yaşıyorum ya? Bunu yaşamak için ne yapmış olabilirim? Hangi seçimleri yaptım ki şu an bu durumdayım diye soruları yöneldiğin zaman onun cevabı sana ya farkındalık olarak geliyor ya bir arkadaşına yaptığın sohbette geliyor ya mesela çok ilginç ben sorduğum birçok sorunun yanıtını reklam billboardlarında aldım. Çok ilginç. Ne alaka diyeceksin. Orada ürün satmak için yapılan bir pazarlama aracı var ve sen sorduğun sorunun yanıtını o alandan alabiliyorsun. O kadar farklı yerlerden karşına çıkıyor ki o cevaplar. Aslında o Sadece cevaplar hep var, o billboardlar hep var ama sen o gün oraya odaklandığın için sen onun farkına varıp ve onun kendi düşüncenle özdeşleştiriyorsun. evet, Aslında evet, o gün daha açık konmuyor. oluyorsun. Açık oluyorsun. Açık olduğun zaman da alman daha kolay oluyor. Galiba oradan Evet, kaynaklanıyor. evet, evet. Ve evet, aksesuar seansları ne sağlıyor? Hı hı. Birincisi ve en güzeli bence bakış açını değiştiriyor. Çünkü bakış açını değiştirdiğin zaman etrafındaki her şey otomatikman değişiyor. Domino taşı gibi. Neden değişiyor? Çünkü bir olayı kötü diye kodladığın zaman o olayı her yaşadığında kötü diyeceksin, seni negatif etkileyecek. Negatif etkilediğin için frekansın düşecek. Frekansın düştüğü için aynı frekanstaki kötü ya da negatif olayları hayatına çekeceksin. Evet yaşadığın olay belki beklentini karşılamıyor olabilir ama o olaya bakış açını değiştirdiğin zaman ben bak bu olayda böyle bir şey oldu ama bak altından ben bunu öğrendim ya. Bu da iyi oldu deyip cebine koyacağın bir şey çıkardığın zaman yani biz buna Access Bars'a hediyesini aldığın zaman diyoruz. Çünkü her şeyin bir hediyesi var. İyi ya da kötü fark etmiyor. O hediyeyi fark ettiğin zaman onunla ilgili eskisi kadar kötü düşünmeyeceksin bunun farkına varmamı sağladı deyip cebine koyup yoluna devam edeceksin. Yoksa o kilitlendiğin yerde kalıp oradaki kısır döngüyü yaşamaya tekrardan devam edebilirsin. Onun dışında Access Bar seanslarıyla neler yapıyoruz? Aslında hayatında değiştirmek istediğin her noktayla çalışabiliriz seanslarda. İnsanlar hayatlarına neleri değiştirebileceklerinin de farkında değil belli bir kısmı. Çünkü kadercilik çok fazla hakim olmuş durumda. Bu bizim kültürümüzden de ileri gelen bir şey. Böyle gelmiş, böyle gideriz deyip böyle boynunu büküp hani yoluna devam eden bir kesim de var. Öyle olmak durumunda değil. Hani sen bunun öyle olduğuna inandırıldın. Gerçekte olan sen açığa çıksan, o zaman orada neleri değiştirebilirsin? Nelere dokunabilirsin? İkili ilişkilerini değiştirebilirsin. Annenle, babanla, ailenle, eşinle olan, çocuğunla olan ilişkini değiştirebilirsin. Sonrasında iş hayatında çok daha aktif rol oynayabilirsin. Yaratıcılığın artar, konsantrasyonun artar, uyku kaliten kesinlikle artar. Fobilerinle başa çıkabilirsin, korkularını yenebilirsin. Çünkü aslında o korku dediğin şey korku olmayabilir. Bu tamamıyla bir kodlama, küçük Bize yaşta bize yapılan. öğretilenler hep. Değil Değil mi? Çünkü çok fazla küçüklere karşı koruyucu oluyoruz. Bir yerde yürürken mesela bir şey oluyor ve korktun mu? İyi misin? Bir şey mi oldu? Dediğin anda bu yaşadığım duygu korku mu o zaman diyor oradaki küçük ya da burada yürüdüğüm zaman korkmam mı gerekiyor? Bana bir şey mi olur burada? Hemen o kodlamayı alıyor, atıyor arka plana. Halbuki onun için belki o an çok eğlenceli bir şey, çok heyecan duyuyor ve orada çok mutlu ama sen onu korktun mu diye sorduğun zaman oraya korkuyu yapıştırıyorsun. Ve sonrasında öyle devam ediyor. İşte o zaman da tamamıyla bütün hayatı boyunca o korku olarak gidiyor tanıdığı, hissettiği şey.
Ve korkularımızdan kurtulabiliriz. Yes. o olanların hepsine de razı olmak durumunda kalıyoruz. Mutsuz yaşamaya razı devam ediyoruz hayatımızı. Oysa o razı olmak fikrinden çıkıp farklı bir şey nasıl olabilir? Senin çok güzel cümlen var galiba, Akses varsın. Bundan daha iyi nasıl olabilir? Yani Kesinlikle. bunu sorduğumuz zaman bu başımıza geldi. Bundan biz bir şeyler öğrendik. Bunun öğretisi ne ve bundan daha iyi nasıl olabilir? Ben bunu nasıl çözebilirim? Razı olmaktan nasıl çıkabilirim? Bambaşka bir hayata bakış açım nasıl olur? Bunun hediyesi ne dediğimiz zaman hakikaten çok farklı bir boyuta geçmiş oluyoruz diye de düşünüyorum. Evet. Muhteşemsin. Yani Access Bars'ta sorular var. Cevaplara hiç odaklanmıyoruz. Hı hı. Çünkü herhangi bir konuyla ilgili evrende sonsuz olasılık var. Sen cevap verdiğin anda sadece elinde kalan tek bir cevaba odaklanmış oluyorsun. Biz diyoruz ki sor ve bırak. Yani bundan daha iyi nasıl olur? Orada bak şu olsa daha iyi olurdu değil. Bundan daha iyi nasıl olur? Hayatım bundan daha iyi nasıl olur? Maddi durumun bundan daha iyi nasıl olur? Nasıl sormak istiyorsan ya da başka neler mümkün? Şu an bunu yaşıyorum ama başka neler mümkün? Daha başka neler gelebilir hayatıma Hı hı. gibi ya da mantramız var. Hayatım tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Bunları hayatımıza daha fazla dahil edersek, o zaman ve cevaplara odaklanmadan dahil edersek, her soruyla farklı yaratımlar ortaya çıkabiliyor. Yani bu soruları kullanmak için ya da bu cümleleri kullanmak için herhangi bir olayı yaşamanıza da gerek yok. Yolda yürüyorsunuz, karşıya geçeceksiniz. O anda trafik boşalıveriyor birden ve karşıya geçiyorsunuz. Beklemeden, arabaları gözetlemeden. Bundan daha iyi nasıl olur? Bu kadar ya. Hani illa çok önemli bir şey olması gerektirecek de bu soruyu söyleyeceğim, bu cümleyi kuracağım diye de bir düşünceniz olmasın lütfen. Her an, her alanda bunları kullanabiliriz. Hiçbir zorlama yok. Onu da kullanabilirsin, bunu da kullanabilirsin. Hangisi sana daha hafif geliyorsa. Başka ne söyleyebilirim diye düşünüyorum. Aklıma Ee, gelen para para para. Biraz önce evet. maddi anlamda da dedin, açık olabiliriz. Evet, sen bir para çalışmaları yapıyorsun Access Bars'la bağlantılı olarak ve bu hakikaten geri dönüşlerinin de çok iyi olduğunu söylüyorsun. Biraz ondan da bahsetmek ister misin? Hepimizin paraya ihtiyacı var bu dönemde. Yani hayatımızda en çok kodlamaya sahip ve negatif düşüncelere sahip olduğumuz alan herhalde para alanı. İlişkilerden ve sevdiklerimizden bile öne çıkardığımız bir alan. Çünkü bazen onu araç olarak görmekten ziyade bir amaç haline getirip hayatımızı tamamıyla sadece ona odaklayıp başka hiçbir şeyi görmüyoruz, görmezden geliyoruz ve ona kanalize oluyoruz. Ve böyle olduğu için de o aslında bizim için çok büyük ve çok erişilmez bir noktaya çıkmış oluyor. Öyle olunca sen yeteri kadar büyükken, parayı kendinden büyük yaptığın zaman o senden besleniyor, sen ondan besleneceğine. Tamamıyla tam tersi bir durum ortaya çıkıyor. Para çalışmaları ne sağlıyor? Öncelikle paraya nasıl baktığımızı irdeliyoruz. Sonra paranın hayatımızda nasıl yer aldığına bakıyoruz. Parayı hayatımıza nasıl konumlandırıyoruz? Yani para en tepede duruyor ve bizler onların aşağısında mı yer alıyoruz? Yoksa para her zaman yanımızda ve elimize her attığımızda cebimizde ulaşabildiğimiz herhangi bir şey mi ve hayatımızı yönlendirmesine o kadar da ihtiyaç duymadığımız bir şey mi? Mesela herkes diyor ki ben parayı çok seviyorum. Herkes parayı çok sevmiyor ve bir sürü insan aslında paradan nefret ediyor biliyor musunuz? Bu çalışmalarda ortaya çıkıyor. Çünkü evet ya, evet ben parayı sevmiyorum ve ondan nefret ediyormuşum. Şimdi bu sorularla ortaya çıktı diyorlar. Çünkü orada size gelmeyen olan bir şeyi, elde etmediğiniz olan bir şeyi gerçekten çok mu seversiniz yoksa ondan nefret mi edersiniz? Ya da parayı hayatımıza davet edebiliyor muyuz? Hı Para hı. bize hangi koşullarda gelir? Eğer o koşulları sağlayamazsak para bizim elimizden uçar. Evet para gelir, bir miktar gelir ama sonra da çok çabuk gidiyor değil mi? Geldiği Ayın gibi başında gidiyor. maaşı alıyoruz ve evet geldiği gibi gider. Mesela ne kadar güzel söyledin. Para geldiği gibi gider bir bakış açısına sahipsek ki hepimiz Evet, sahibiz. genelde O öyle. zaman para
geldiği gibi gidecek arkadaşlar. Bu kadar basit. Para çok zor kazanılır, değil mi? Hele şu dönemde işsizlik çok arttı, değil mi? Para çok zor kazanılıyor artık diye bakış açımız varsa o parayı kazanmak için çok zorlanacaksınız. Çünkü para zor kazanılır diye bir bakış açınız var. Hı hı. Her şey bakış açısını değiştirdiğinde otomatikman değişiyor. Çok kısa bir hikaye anlatacağım. Çok güzel bakış açısına yönelik. Çünkü o değişince nelerin değiştiğini çok rahat söyleyebiliyor bu hikaye. İki kardeş varmış. Babaları ayyaşmış. Ve sonrasında ölmüş ve iki kardeşin yolları birbirinden tamamıyla ayrılmış. Aradan 15-20 sene geçmiş ve bir tane kardeş çok zengin olmuş. Çok zengin olmuş. Diğeri ise sokak köşelerinde alkol için para dilenen ve babası gibi ayyaş olan biri haline gelmiş. Tesadüfen iki kardeşe bir araya getirmişler ve sormuşlar, nasıl böyle oldun? İkisinin de verdiği cevap aynıymış. Babam bir ayyaştı. O ayyaşlığı alıp negatif olarak değerlendirirsek ikinci kardeş gibi oluyoruz. Ama bunun bana hediyesi nedir dersek, oradaki hediyeyi alıp cebimize koyup yolumuza devam edersek birinci kardeş gibi olabiliriz. İşte bakış açısı bu kadar hayatımızı derinden etkileyen bir şey. Biz bunlar üzerinde çalışıyoruz Aktif Pars. Muhteşem. Hikaye de çok etkileyici gerçekten. Neyi alıyoruz oradan o çok önemli değil mi? Ben ayyaş bir çocuğun, bir babanın çocuğuyum. O zaman benden ne olur ki bakış açısında olursak anca ayyaş oluyoruz ve sokaklarda zor bir hayat sürüyoruz. Ama ben bunun üstesinden gelebilirim, onun gibi olmayacağım, daha iyi olurum diyorsanız da bambaşka bir boyuta geçebiliyorsunuz. Hayatta hep neyi istediğimizi bilmekle bağlantılı galiba ve onun içinde açık olmakla bağlantılı. Alan açmaya ihtiyacımız var. Neler olabilir diye böyle bir açık bırakırsak gönlümüzü diyelim, o zaman her şey geliyor ve kolaylıkla da oluyor galiba, değil mi? Evet, açık olmak çok önemli çünkü hayatımıza gelen bir sürü fırsatı hiç görmeyebiliyoruz. Çünkü Evet, o sırada bambaşka yerlere bakıyoruz ve çoğunlukla geçmişe bakıyor. evet, Geçmişe baktığın zaman önüne gelen fırsatları göremiyorsun. O evet. yüzden geçmiş olduğu yerde bırakmak gerçekten çok güzel bir şey. Seni özgür bırakan bir şey. Hem de o ağırlıkları sırtına yük olarak taşımadan ileri gitmeni sağlayan bir şey. O zaman önüne gelen bütün fırsatları görebilirsin. Çünkü karşıya bakıyorsundur. Geriye baktığın zaman hiçbir şey göremiyorsun. Olanı olduğu gibi kabul edip onlar birer tecrübeydi, bana bir öğretiydi. Bunlardan neleri öğrendim ve yoluma nasıl devam edeceğim diye bakmak en önemlisi. Koçlukta da hep bahsediyoruz. Evet, Access Bars bayağı etkileyici ve çok güzel şeyler anlattın bize. Katkın için çok çok teşekkür ederiz. İyi ki Ben varsın, iyi teşekkür ki ederim. katıldın. Evet, Son çok iletmek teşekkür istediğin bir ederim. şeyler var mı? Aa, iletmek istediğim bir şey yok aslında. Ben şöyle söyleyeyim, hani yayın, e, bu yayında ne konuşulması gerekiyorsa onlar zaten konuşuldu. Bu yayını seyredecek olan kişiler de alması gereken şeyleri zaten alacaklar diye düşünüyorum. Çünkü hiçbir şey tesadüfen olmuyor. Bu yayının bugün olması bile tesadüfen değil. O yüzden dediğim gibi bir şekilde bu yayını seyrettikten sonra benimle iletişime geçmek isteyenler, bu yola denemek isteyenler, konfor alanının dışına çıkmak isteyenleri beklerim kendi alanıma. Burası daha değişik bir dünya çünkü. Evet. Evet, koçlukta kalın diyoruz. Bizlerle kalın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Aylin'cim sana da tekrar teşekkürler. Görüşmek Çok üzere. teşekkür Hoşça ederim. kalın. Sağ olun. Bay Hoşça bay. kalın.